Şöyle bir etrafınıza bakın. Pencereden dışarıya, sokağınıza, şehrinize, bildiğiniz her gün gördüğünüz manzaralar değil mi? Peki size desem ki o gördüğünüz yer milyonlarca yıl önce başka bir yerde. Ama öyle böyle değil. Bildiğiniz başka bir kıtada, belki de bir okyanusun dibindeydi. Şaka yapmıyorum. Bugün inanılmaz bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Tam 100 milyon yıl öncesine. Dinozorların cirit attığı dünyanın bugünkünden çok farklı bir göründüğü bir zamana gidiyoruz. Ve en heyecanlısı ne biliyor musunuz? Sizi şu an oturduğunuz yerin, evinizin, mahallenizin o zamanlar nasıl göründüğünü keşfedeceğiz. Tamam. Nasıl yani dediğinizi duyar gibi. Önce şu işin temelini bir anlatayım. Dünyamızın yüzeyi var ya hani, o kıtalar ve okyanuslar. Aslında onlar devasa yapboz parçaları gibi. Bilim insanları bunlara tektonik plakaları diyor. Ve bu plakalar, evet yanlış duymadınız, sürekli hareket halindeler. Çok yavaş tabi, tırnaklarınızın uzaması hızı kadar falan. Ama milyonlarca yıl boyunca bu minik hareketler birikince kıtalar bildiğin yer değiştiriyor, çarpışıyor, ayrılıyor. Tıpkı suyun yüzeyindeki buz kütleleri gibi düşünün. İşte bu plaka tektoniği dediğimiz olay sayesinde dünyamızın sürekli şekli değişiyor. Dağlar böyle oluşuyor, depremler böyle oluyor. Volkanlar böyle patlıyor. Ve en önemlisi kıtalar okyanuslarda bir o yana bir bu yana sürükleniyor. Yani bugün gördüğünüz dünya haritası milyonlarca yıl önce hiç de böyle değildi. Peki ne kadar farklıydı? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 300 milyon yıl önce bu bütün kıtalar tek bir devasa kıta halinde birleşikti. Adı ne miydi? Pangea. Düşünsenize, Afrika birbirinden ayrıldı, uzaklaştı ve bugünkü kıtalar oluştu. İşte bizim yolculuğumuz da tam bu parçalanma sürecinin ortalarına denk geliyor. Yaklaşık 100 milyon yıl öncesine. Kretase dönemi. Dinozorların altın çağı. O zamanlar Atlantik Okyanusu yeni açılmaya başlamış. Hindistan henüz Asya'ya çarpmamış. Avustralya Antarktika'dan yeni ayrılıyor. Dünya bambaşka bir yer. Geldik en heyecanlı kısma. Peki sizin şu an oturduğunuz yer o zamanlar neredeydi? Nasıl bir iklimi vardı? Etrafta ne tür canlılar dolaşıyordu? Bunu kesin olarak bilmek zor tabi. Ama bilim insanları fosillerden, kayaçlardan, plaka hareketlerinden yola çıkarak harika tahminler yapabiliyorlar. Hadi gelin birkaç örnek üzerinden gidelim. Mesela şu an Türkiye'de yaşayanlar için durum çok ilginç. Anadolu dediğimiz kıta parçası 100 milyon yıl önce bugünkü gibi değildi. Büyük bir kısmı sığ bir denizin altındaydı. Tetis Okyanusu denen dev bir su kütlesi vardı. Yani evinizin olduğu yerde belki de dev deniz sürüngenleri yüzüyordu. Toroslar, Alpler gibi dağ sıraları henüz tam olarak oluşmamıştı. İklim daha sıcak ve nemliydi. Etrafta tropik bitkiler, belki de dinozorların ayak izleri vardı. Avrupa'ya bakalım. Bugünkü Avrupa'nın büyük bir kısmı da sular altındaydı veya takım adalar şeklindeydi. İngiltere, Fransa'nın bir kısmıyla birleşik değildi. Alpler henüz yükselmemiş, iklim bugünkünden çok daha sıcak vaziyetteydi. Kuzey Avrupa'da bile tropikal ormanlar olabilirdi. Belki de Londra'nın olduğu yerde dev eğrelti otları ve dinozorlar vardı. Kuzey Amerika'da ise kıtanın ortasından dev bir iç deniz geçiyordu. Batı iç denizi deniyor buna. Yani bugün Kansas'ta veya Nebraska'da yaşıyorsanız 100 milyon yıl önce evinizin olduğu yer muhtemelen bir okyanus kıyısıydı. Dev etoburlar bu kıyılarda avlanıyor olabilirdi. İyi de güzel anlatıyorsun da bunları nereden biliyoruz diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Bilim insanları dedektif gibi çalışır. En büyük ipuçlarından biri fosiller. Milyonlarca yıl öncesine ait bitki ve hayvan kalıntıları o dönemin iklimi ve coğrafyası hakkında bize çok fazla şey anlatıyor. Mesela bir dağın tepesinde deniz canlısı fosili buluyorsanız demek ki orası bir zamanlar denizmiş. Bir diğer önemli ipucu da kayaçlar. Kayaçların türü, yapısı, içindeki mineraller, o bölgenin geçmişte nasıl bir ortam olduğunu bize fısıldıyor. Deniz mi, göl mü, çöl mü? Ve tabii ki az önce bahsettiğimiz plaka tektoniği, bilgisayar modelleriyle plakaların geçmişteki hareketlerini simüle ederek kıtaların milyonlarca yıl önce nerede olduğunu büyük bir doğrulukla tahmin edebiliyoruz. İşte böyle dostlar. Şu an üzerinde durduğumuz topraklar milyonlarca yıllık inanılmaz bir yolculuğun ürünü. Ve bu yolculuk hala devam ediyor. Kıtalar hala hareket ediyor. Belki de 50 milyon yıl sonra dünya haritası yine bambaşka olacak. Afrika Avrupa'ya daha da yaklaşacak. Belki Akdeniz kapanacak. Avustralya kuzeye doğru ilerlemeye devam edecek. Kim bilir? Düşünsenize, bugün baktığımız dağlar, denizler, kıtalar hepsi geçici. Dünya sürekli bir değişim içinde. Bu hem biraz ürkütücü hem de inanılmaz derecede büyüleyici değil mi? Evinizin altındaki toprağın bile ne hikayeler barındırdığını bir düşünün. Umarım bu küçük zaman yolculuğu hoşunuza gitmiştir. Belki de bir dahaki sefere pencereden dışarıya baktığınızda sadece bugünü değil,
Milyonlarca yıl öncesini de hayal edersiniz. Kim bilir, belki de tam oturduğunuz yerde dev bir dinozor su içiyordu ya da devasa bir okyanus dalgalanıyordu. Coğrafya işte böyle. Sadece haritalardan ibaret değil. Aynı zamanda gezegenimizin destansı bir hikayesini barındırıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yaşadığınız yer 100 milyon yıl önce nasıl bir yer olabilirdi? Hayal gücünüzü kullanın. Yorumlarda bunları yazmayı unutmayın. En ilginç tahminlerinizi merakla bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz ve böyle zaman yolculukları, dünyanın sırlarını keşfetmeyi seviyorsanız o beğen butonuna basmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Yeni maceralardan haberdar olmak içinse bildirim zilini açın. İzlediğiniz için kocaman teşekkür ediyorum. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.